köy okulları dediğimizde hepimizin aklına farklı farklı imajlar gelebiliyor. Kimimizin aklına samimiyetleriyle, ışıl ışıl parıldayan gözleriyle köy okullarında okuyan çocuklar geliyor. Kimimizin aklına daha mahrumiyet tarafı geliyor, okullara gönderilen yardım kolileri geliyor. Ben biraz böyle bütün bu köy okulu imajlarının ötesinde kırsalda eğitim neden önemli? Bundan bahsetmek istiyorum. Bunun arkasında da aslında böyle birkaç tane temel sebep var. Bunlardan ilki belki de hepimiz için en bariz olanı elbette kırsalda eğitim meselesi bir eğitimde fırsat eşitliği meselesi. Yani her çocuğun eşit nitelikli eğitim hakkına sahip olması meselesi. Ve biz kırdaki ve kentteki okullar arasında farklılıklar olmasına izin verdikçe aslında bazı çocukların bu çok temel haklarından mahrum kalmalarına sebep oluyoruz. Dolayısıyla kır kent arasındaki bu farklılıkları azaltmak bir insan hakları meselesi olarak büyük önem taşıyor. Kırsal kalkınma ve eğitim alanı arasındaki ilişkiyi görmek, buradaki bağı görmek de çok önemli. Kırsal kalkınma denildiğinde yine aklımıza ilk gelenler nakdi yardımlar, tarımla ilgili köylerdeki yetişkinlere verilen eğitimler olabilir. Oysa yine sürdürülebilir bir şekilde kalkınmanın sağlanması için oradaki insan kaynağı, insanların gelişimi çok büyük önem taşıyor. Orada kırsal bölgelerde yaşayan insanlar kendi ihtiyaçlarını fark edebildiklerinde, bu ihtiyaçlar üzerinden hareket edebildiklerinde, kendi sorunlarını çözebildiklerinde aslında asıl sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kırsal kalkınma ancak böyle mümkün olabilecek. Ve bunların olabilmesi için de yine eğitim gerçekten daha çocukluktan başlayarak insanın o bütün gelişim sürecinin desteklenmesi yine çok önemli. Sadece kırsal kalkınmayı da değil, kırsalda eğitimin daha büyük resimdeki toplumsal adaletle, içinde bulunduğumuz küresel krizlerle olan ilişkisini de düşünmemiz lazım. Şu anda şehir nüfuslarının çok artıyor olması, özellikle büyük şehirlerde bu hızlı şehirleşme, hızlı nüfus artışına bağlı olarak yaşanan sorunlarla aslında kırda eğitim başta olmak üzere çözülemeyen sorunlar arasında çok büyük bir ilişki var. Dolayısıyla ne kırsalda eğitim ne kırsal kalkınma sadece kırsalın meselesi olmamalı. Sadece kırsalın meselesi değil zaten. Bu ilişkileri görmemiz çok önemli. Hatta bunun da ötesinde iklim krizi gibi bazı küresel krizlerle karşı karşıyayız. Ve yine bunlar da bu şehirleşme, hızlı nüfus artışı, tüketimin gitgide artıyor olması gibi trendlerle aslında yakından bağlantılı. Kırsalı farklı farklı tanımlamak mümkün. Ama şu an için biz kırsalı nüfus yoğunluğu az olan ilçe merkezleri, köyler, beldeler, mezralar olarak düşünebiliriz. Eğitim dediğimizde de yine örgün eğitim ve yaygın eğitimden ayrı ayrı bahsetmek söz konusu. Ama şu an için bence sadece örgün eğitim kurumları üzerine konuşarak biraz kırsalda eğitimde neler olup bitiyor, Türkiye'de bu alanda hangi kurumlar var, bunlar üzerine konuşmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kırsalda en yaygın olan kurumlar öncelikli olarak ilkokullar. İlkokulların kırsalda sayıca diğer okul türlerine göre daha fazla olmasının başlıca sebeplerinden biri ilkokullarda birleştirilmiş sınıf dediğimiz farklı bir uygulamanın gerçekleştirilebiliyor olması. Birleştirilmiş sınıf dediğimiz uygulamada çocuklar birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar beraber aynı sınıflarda ders alabiliyorlar. Bu 1, 2, 3, 4. Sınıfların tek bir sınıfta bir öğretmen tarafından ders alması şeklinde de olabiliyor. Ya da birinci sınıflarla ikinci sınıflar bir arada, üçler, dörtler bir arada ya da bunun böyle farklı kombinasyonları mümkün olabiliyor. Birleştirilmiş sınıf uygulaması sadece gelişmekte olan ülkelerde uygulanan bir uygulama değil. Kimi zaman böyle haberler görebiliyoruz, böyle şeyler söylenebiliyor. Oysa birleştirilmiş sınıf uygulaması birçok gelişmiş ülkede de uygulanan aslında küçük yerleşim merkezlerine eğitim hizmeti götürebilmek için bütün dünyada geçerliliği olan bir uygulama. Birleştirilmiş sınıf uygulaması dediğim gibi Türkiye'de de birçok ilkokulda uygulanmaya devam ediliyor. Bunun dışında taşımalı eğitim var. Taşımalı eğitimde ise bu küçük yerleşim birimlerindeki öğrenciler servislerle köylerde ya da ilçe merkezlerde bulunan taşıma merkezi okullara taşınıyorlar ve eğitimlerini orada alıyorlar.
Burada servis ücretleri, yemek ücretleri hep devlet tarafından karşılanıyor. Tüm bunların dışında 1, 2, 3, 4. kademelerin ayrı sınıflarda, ayrı öğretmenler tarafından eğitim aldığı müstakil okullar da var köylerde. Fakat bunlar daha çocuk sayısının fazla olduğu köylerde oluyor ve sayıları daha az diyebiliriz. İlkokulların dışında ortaokullar var. Ortaokulların sayısı ilkokullara göre görece biraz daha az çünkü birleştirme sınıf uygulaması yok. Taşımalı eğitim ortaokulda çok daha yaygın. Yine çok büyük köyler kendi müstakil ortaokullarına sahip olabiliyor. Ama birçok bölgede bir taşıma merkezli ortaokulda çocuklar eğitim görüyorlar. Taşımalı eğitimin haricinde bir de yatılı bölge okulları var. Türkiye'deki yatılı bölge okullarının sayısı aslında çok azaldı. Ama yine de halen çok uzak, işte daha dağ köylerinde, ilçe merkezine uzak olan köylerde çocuklar eğitim için bu yatılı okullara yönlendirilebiliyorlar. Sonra lise seviyesine geldiğimizde hem taşımanın hem de yatılı okumanın çok daha arttığını görüyoruz. Köylerdeki lise sayısı diğer kademelere göre çok daha az. Bunların haricinde okul öncesi eğitimden bahsedebiliriz. Özellikle son yıllarda okul öncesi seviyesinde de okullaşma çok arttı. Ve bunun kırsalda eğitime çok önemli katkıları olduğunu görüyoruz. Aslında bütün bunları söylemek çok zor. Çünkü 2012 yılında Türkiye'de Büyükşehir Yasası geçti ve bu Büyükşehir Yasası'yla beraber Türkiye'deki köylerin neredeyse yarısı mahalleye dönüştürüldü. Ve şu anda biz hangi konuyla ilgili olursa olsun istatistiki verilere baktığımızda bu büyük şehre dönüştürülen bölgelerdeki köylerin verilerini kent verilerinin altında görüyoruz ve ayrıştıramıyoruz. Dolayısıyla da biz şu anda Türkiye'de kaç tane köy okulu olduğunu, kaç tane köylerde çalışan öğretmen olduğunu, kaç tane köylerde okuyan öğrenci olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Sadece belli tahminler yürütebiliyoruz. Bu tahminleri yürütürken de birleştirilmiş sınıflarla ilgili açıklanan veriler oldu son birkaç yılda. Taşımalı eğitime dair açıklanan veriler var. Biraz bunlar üzerinden, biraz da 2012 öncesini baz alarak oradaki trendlerin devam ettiğini öngörerek tahminlerde bulunabiliyoruz. Türkiye'de 25 bin kadar ilkokul var. Bu 25 bin kadar ilkokuldan 8 bin ila 9 bin tanesinin köylerde bulunduğunu tahmin ediyoruz. Bu da ne demek? Aslında Türkiye'de bulunan neredeyse her 3 ilkokuldan bir tanesinin köyde bulunması demek. Yine öğrenci sayılarına baktığımızda Türkiye'de toplamda yaklaşık 5 milyon kadar ilkokul öğrencisi var. Bu ilkokul öğrencilerinin yaklaşık 450 bin kadarının köylerde okuduğunu düşünüyoruz. Bu da yine demek ki Türkiye'de ilkokul seviyesindeki her 10 çocuktan bir tanesi bir köyde okula gidiyor. Bu da yine aslında çok ciddi bir oran. Bir de elimizde birleştirilmiş sınıflara dair ve taşımalı eğitime dair veriler var. 2016-2017 yılında yayınlanan verilere göre Türkiye'de birleştirilmiş sınıflarda okuyan 135 bin kadar öğrenci vardı. Taşımalı eğitimle ilgili de geçen yıl yayınlanan verilere göre yaklaşık 280 bin öğrenci ilkokul seviyesinde taşımalı eğitim alıyordu. Bütün bunlara baktığımızda da şunu görebiliyoruz. Türkiye'de aslında köylerde okuyan her 3 çocuktan bir tanesi birleştirilmiş sınıfta, diğer 2 tanesi taşımalı bir şekilde eğitim alıyor diyebiliriz. Burada öncelikli olarak eğitim sistemiyle, eğitimin yapısıyla ilgili, öğretmenlerle ilgili sorunlardan bahsedebiliriz. Eğitimin yapısı derken aslında çok basitçe şundan bahsetmek istiyorum. Şu andaki bütün eğitim sistemi aslında şehirdeki çocuklar, şehirdeki okullar düşünülerek planlanmış şekilde. Yani okul takviminden tutun, okul saatlerine, müfredattan tutun, ders kitabı içeriklerine kadar aslında hep biz şehirde bir çocuk ve gelecekte de şehirde yaşayacak, büyüyecek bir yetişkini hayal ederek bunları tasarlıyoruz. Dolayısıyla da bunlar kırsaldaki ihtiyaçlarla birebir örtüşmeyebiliyor. Aynı zamanda çocuğun çevresiyle ilişki kurarak daha kolay öğrenmesinin önünde de bir engel olabiliyor. Bu kırsalda eğitim niteliğini düşüren faktörlerden bir tanesi. Bir de öğretmenlerle ilgili sorunlardan bahsedebiliriz.
Öncelikli olarak bildiğiniz gibi birçok köyde aslında öğretmenler zorunlu hizmetleri kapsamında çalışıyorlar. Bu özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın. Ya da bölge fark etmeksizin aslında il ilçe merkeze daha uzak olan, daha yaşam koşullarının zor olduğu köyler hep zorunlu hizmet kapsamına alınıyor. Bu yüzden de oralara atanan öğretmenler daha az deneyimli öğretmenler oluyorlar. Ve genellikle görev zamanları biter bitmez bu okullardan ayrılıyorlar. Şu anda Türkiye'de sözleşmeli öğretmenlik sistemi olduğu için bu ilk atanan öğretmenler en az 4 yıl boyunca bu bölgelerde görev yapmak durumundalar. Dolayısıyla da daha önceden aslında çok ciddi bir sorun olan öğretmen sirkülasyonu problemi, yani öğretmenlerin gider gitmez bir yolunu bulup başka bir yere, şehre, başka bir bölgeye atanmaya çalışmaları, bu yüzden de çocukların aslında sürekli öğretmen değiştirmeleri sorunu köy açısından, çocuklar açısından büyük oranda çözülmüş oldu. Öte yandan öğretmenler bu bölgelerde zorunlu hizmet kapsamında çalıştıkları için motivasyonları düşük olabiliyor. Yine öğretmenlerin motivasyonu düşük olması ya da köy okullarında çalışmak istememesinin altında yatan tabii ki bir sürü faktör var. Bunlardan başlıcası öğretmenler başka bir coğrafi bölgede yaşadılarsa, şehirden geliyorlarsa, sonuçta zaten hepsi üniversite mezunu. Bu öğretmenler köydeki yaşam şartlarına adapte olmakta zorlanabiliyorlar. Kültürel olarak köylere uyum sağlamakta güçlük çekebiliyorlar. Kendilerini yalnız hissediyorlar çünkü kendi ailelerinden, sosyal çevrelerinden uzaklaşmış oluyorlar. Öte yandan hele ki birleştirilmiş sınıfta çalışıyorlarsa bu sefer mesleki olarak da çok destek alabilecekleri birini yanlarında bulamıyorlar. Çünkü normal okullarda olduğu gibi böyle bir zümreleri, destek alabilecekleri öğretmen arkadaşları olmayabiliyor yanlarında. Bir de bunun yanı sıra iş yükleri de çok fazla olabiliyor. Birleştirilmiş sınıfta öğretmenlik yapıyorlarsa idari işleri de üstlenmeleri gerekebiliyor. Müdür yetkili olabiliyorlar. Bu sefer bütün öğretmenin sahip olduğu eğitim öğretimle ilgili yükümlülüklerin haricinde idari yükümlülükleri de oluyor. Hatta bunun da ötesinde bazı okullarda hizmetli okuldaki temizlik, bakım, onarım işlerine destek olacak bir çalışan da olmuyor. Ve bu sorumluluklar da yine öğretmenlere kalabiliyor. Öğretmenlerle ilgili bir başka mesele de bu öğretmenlerin az deneyimli öğretmenler olduğundan bahsettik. Dolayısıyla mesleki donanım olarak da öğretmenler yeterli olamayabiliyorlar. Yani bunun da iki sebebi var. Hani bir tanesi öğretmenlik uygulamayla aslında öğrenilen bir meslek. Dolayısıyla az deneyimli öğretmen ister istemez daha az donanımlı öğretmen anlamına geliyor çoğu zaman. Bir de bunun yanı sıra köy okullarında eğitimin aslında birçok farklı özelliği var. Ve bu özellikleri öğretmenler bilmedikleri için her şeyin başında birleştirilmiş sınıf uygulamasına genelde çok yabancı oldukları için köy okulunu çok yadırgayabiliyorlar ve iyice sudan çıkmış balığa dönebiliyorlar. Tüm bunlarla beraber yine öğretmenlerle ilgili branş öğretmenlerinin eksik olması, rehber öğretmenlerin eksik olması, genelde mevcutlar daha az olduğu için bu öğretmenlerin ildeki, ilçedeki sayısı sınırlı ise bu okullara bu öğretmenler gönderilmeyebiliyor. Yine genel olarak hiç öğretmen atanamayan okullarda da ücretli öğretmenler çalışıyor. Ücretli öğretmenlik uygulamasında da hiç eğitimle ilgili arka planı olmayan, başka fakültelerden mezun olan öğretmenler de daha düşük maaşlarla, daha az haklara sahip olarak çalıştırılabiliyorlar. Bu öğretmenlerin de çoğu zaman motivasyonu düşük oluyor ve pedagojik açıdan da yeterli olamıyorlar çocuklar için. Tüm bunların dışında ailelerle ilgili, köydeki yaşam koşullarıyla ilgili zorluklar var. Öncelikli olarak ailelerden bahsedersek, ailelerin kimi zaman okula karşı, öğretmene karşı bazı haklı ya da haksız ön yargıları olabiliyor ve bu aileleri okuldan biraz uzak tutabiliyor. Ayrıca bazı ailelerin kendi eğitim seviyesi düşük olduğu için çocuklara eğitim konusunda katkıda bulunmakta zorlanabiliyorlar. Daha yoksullukla bağlantılı olarak evde yeterince eğitim materyali olmayabiliyor ya da evdeki mekan yetersiz olabiliyor. Yine ailelerin çocuklarla geçirecek zamanı olmayabiliyor. Çünkü iş yükleri çok fazla olabiliyor. Ya da çocuk sayısı çok fazla olduğu için yine
bir çocuk başına düşen zaman miktarı az olabiliyor. Bütün bunlar da çocukların eğitimini olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor. Sonra çoğu zaman köy okullarında yaşanan başka bir sorun, hazır bulunuşluğa dair bir sorun. Özellikle de ana dili Türkçe olmayan çocukların yaşadığı en büyük problem birinci sınıfta işte ilkokula yeni başladıklarında öğretmenlerini anlayamıyor olmak. Bu çocuklar okula başladıklarında çok büyük bir dezavantajla karşı karşıya kalıyorlar. Yine benzer şekilde aslında tabii ki ana dili farklı olan çocuklar kadar değil ama okul öncesi eğitimi almayan bir çocuğun hazır bulunuşluğu da okul öncesi eğitim alan bir çocuğa göre daha düşük oluyor. Dolayısıyla yine bu çocuklar daha geriden eğitim hayatına başlamış oluyorlar. Sonra çocuk işçiliğiyle mevsimlik işçilikle ilgili meseleler var. Bu şekilde ailesi mevsimlik işçi olan ya da kendisi de çalışan çocukların devamsızlıkla ilgili ciddi sorunları oluyor. Geç gelmeler çok yaşanabiliyor. Ya da mevsimlik işçilik olmayan sadece çocuk işçiliği olan durumlarda da ki bu çocuk işçiliği tarlada olabilir ya da evde çocuğun farklı işlere yardım etmesi şeklinde de olabilir. Bu yardımın saati ve iş yükü çok fazlaysa. Bu da çocuğun eğitim hayatına yorgunluk olarak, motivasyon eksikliği olarak yansıyabiliyor. Ayrıca ekonomik ya da kültürel sebeplerden dolayı çocuklar özellikle orta öğretim çağına geldiklerinde okuldan alınabiliyorlar. Bunların dışında beslenme ile ilgili yaşanan sorunlar, eğer aile içinde şiddet varsa bunun çocuğun gelişimine, ruhsal gelişimine yansıması, hijyenle ilgili meseleler, iyileştirilemeyen hastalıklar, bunlar çocuğun iyi olma hali, sağlığını etkilediği gibi tabii ki yine eğitime de yansıyor. Ve köylerde şehirlere göre daha az sayıda uyaran var. Bir çocuk dışarıdayken daha az bilgiye, daha az deneyime maruz kalabiliyor. Bu sebeple de bunun elbette farklı avantajları da olabiliyor. Örneğin sosyal medya bağımlılığı gibi şeyler kırsalda daha az görünebiliyor. Ama bir yandan da çocuğun okul dışındaki eğitim fırsatları belli açılardan daha az oluyor diyebiliriz. Bu da yine kırsaldaki çocuklar için bir dezavantaj yaratıyor. Bunların yanı sıra belli altyapı eksiklikleri de var. Bunlar hani evde ya da okulda olabilir. İşte elektrik kesintileri, su kesintileri, internet bağlantısının iyi olmaması gibi sebepler ya da okuldaki materyal eksiklikleri, okul binasında yaşanan sıkıntılar, bu işte bir çatının akması ya da yıkık bir duvar olabilir. Bütün bu sorunlar da yine eğitime olumsuz bir şekilde yansıyor. Fırsatlar deyince neyden bahsediyoruz? Öncelikli olarak köylerdeki okulların okul mevcutları, sınıf mevcutları diğer okullara göre çok daha az. Ve bu okullar için büyük bir avantaj yaratıyor. Öncelikli olarak okul iklimi çoğu zaman çok daha pozitif, çok daha olumlu olabiliyor. Öğretmen de özellikle bu az sınıf mevcudundan iyi faydalanabiliyorsa, öğretmenle çocuk arasındaki bağ çok daha sıkı bir bağ olabiliyor. Öğretmen aynı şekilde ailelere de, yani hem çocuğu yakından tanıdığı için aileleri daha yakından tanıyabiliyor. Hem de okulla aile arasındaki fiziksel mesafe de az olduğu için öğretmenin ve okulun aileyle ilişki geliştirmesi de yine şehirdeki okullara göre daha rahat oluyor. Bunlarla beraber öğretmenlerin inisiyatif alması daha kolay. Birçok okulda öğretmenler yöneticileri tarafından, diğer öğretmen arkadaşları tarafından daha fazla kontrol edilirken ve işte daha yaratıcı, daha farklı işler yapmak isteyen bir öğretmen daha az alan bulabilirken köy okullarında birçok öğretmen böyle bir alana sahip ve bunu iyi bir şekilde değerlendirebilen öğretmenler aslında çok güzel işlere imza atabiliyorlar. Bu da çok önemli bir fırsat. Yine akran eğitimi önemli bir fırsat. Özellikle birleştirilmiş sınıflarda farklı yaştaki çocukların bir arada olması aslında sadece zorluk yaratan bir durum değil, bunun ötesinde iyi kullanılabildiğinde çok büyük bir avantaj. Çünkü çocuklar birbirlerinden çok iyi öğreniyorlar. Ve sadece bunu okuldaki eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında da düşünmemek lazım. Gelişimsel olarak da akran eğitiminin çocuklara kattığı bir sürü şey var. Ve bu açıdan da akran eğitimi çok önemli ve köy okullarının önemli bir avantajı var. Ve son olarak da bu okullar doğa içinde okullar.
Çoğu çocuğun şehirde doğa yoksunluğu yaşadığı bir dönemde aslında köydeki çocuklar hala dışarıda eğitim yapmaya, doğayla iç içe olmaya devam ediyorlar. Bu da yine köy okullarının yarattığı çok önemli bir fırsat. Birleştirilmiş sınıfların kapatılmasının gerekliliği üzerine konuşuluyor bazen. İşte bazen taşımalı eğitimde yaşanılan sorunlar gündeme getiriliyor ya da işte bütün birleştirilmiş sınıflar kapatılsın, taşımalı eğitime geçilsin denilebiliyor. Ve bütün bunları zaman zaman duyuyoruz. Burada şunun farkında olmak çok önemli. Birleştirilmiş sınıflar uygulamasının da, taşımalı eğitim uygulamasının da kendine göre belli avantajları ve dezavantajları var. Köy okullarına dair saydığımız birçok fırsat aslında birleştirilmiş sınıflarda en üst düzeyde yaşanan fırsatlar. Yani sınıf mevcudunun az olması, okulların doğa içinde olması, ailelerle ilişki kurmanın kolaylığı, akran eğitim fırsatları, bunlardan birleştirilmiş sınıflarda had safhada faydalanabiliyoruz. Öte yandan iş yükünün fazlalığı, öğretmenlerin yetersizliği, bu birleştirilmiş sınıflarda çalışmak için yeterli donanımların olmaması gibi meseleler de yine en çok bu okullarda gündeme gelen sorunlar. Burada birleştirilmiş sınıflara dair olan birçok problemin aslında çözümlerinin olduğunu, birleştirilmiş sınıflarda nitelikli eğitimin verilmesi mümkün olduğunu görmek lazım. Birleştirilmiş sınıf aslında bir geri kalmışlık göstergesi değil. Dünyanın birçok ülkesinde birleştirilmiş sınıf uygulaması var. Norveç gibi bazı ülkelerde lise sonuna kadar birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılabiliyor. Kanada'da bazı şehirlerde birleştirilmiş sınıf uygulaması var. Dolayısıyla bu çoğu zaman zorunluluktan başvurulan bir yöntem olmakla beraber aslında belli yerlerde Montessori gibi belli pedagojiler tarafından tercih edilebilen bir metot bile olabiliyor. Ve hem gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş ülkelerde uygulanan bir sistem. Bunun farkında olmak lazım. Yani birleştirilmiş sınıflı bir okul niteliksiz bir eğitim vermek zorunda değil. Taşımalı eğitiminde kendine göre avantajları var. Öğretmen daha az yalnız hissediyor kendisini. Yine taşımalı eğitim yapan okullarda çocuklar farklı köylerden çocuklarla da bir araya gelebiliyorlar. Dolayısıyla daha çeşitli bir okul ortamı oluyor. Çoğu zaman mevcutları daha fazla olduğu için bu okullara daha fazla kaynak ayrılıyor. Altyapısal olarak da daha iyi okullar olabiliyor. Öğretmenlerin daha alışkın olduğu bir sistemle işliyor bu okullar. Bu yüzden de öğretmenler de aslında daha az bocalıyorlar. Bu tip avantajları olabiliyor taşımalı okulların. Ve bazı bölgelerde hakikaten en iyi seçim taşımalı eğitim yapılması olabiliyor. Özellikle de okullar arasındaki mesafeler çok azsa, köyler arasındaki ulaşım çok kolaylıkla yapılabiliyorsa. Öte yandan taşımalı eğitimin getirdiği başlıca zorluklar bir taşımayla ilgili yaşanan zorluklar. Hele ki mesafeler uzunsa çocuklar için aslında yorgunluk, devamsızlık gibi sorunları beraberinde getirebiliyor. Bir de tabii ki köy okullarının aslında eğitim vermenin ötesinde de bir anlamı var köyler için. Ve biz küçük köy okullarını kapatıp taşımalı eğitime geçtiğimizde bu köy okullarının köy için olan değerini kaybetmiş oluyoruz. Köy okulunun köy için öncelikli olarak sembolik bir değeri var. Köy okulu kapatılan köylerde aslında çok zaman aileler bunu o köyün ölümünün, o köyün aslında nüfusunun kaybedişinin bir işareti olarak algılıyorlar. Çünkü köy okulu aslında oradaki yetişkinleri de bir araya getiren bir kurum. Oradaki sosyal hayatı canlandıran bir alan. Şehrin meydanları gibi bu anlamda. Öte yandan köy okulları kapatılan köylerde genç aileler göç etmeye çok daha meyilli olabiliyorlar. Hani zaten okul da yok. Sonuçta çocuğum servisle başka bir köy ya da ilçe merkeze gideceğine o zaman ben taşınayım diyebiliyorlar. Bu çok rastlanan bir durum. Bu nedenle de köyün ölümünün bir habercisi gibi köylülerin gözünde. Bunu görmek çok önemli. Tabii köy okulunun ve öğretmenin etkisi çoğu zaman sadece çocukların üzerinde olmuyor, yetişkinler üzerinde de oluyor. Bu farklı yetişkin eğitim formlarında olabiliyor. Mesela birçok köy okulunda hala okuma yazma eğitimleri veriliyor. Ya da hani illa bir planlı bir ders kapsamında da olmak durumunda değil. Hakikaten oradaki köy okulunun varlığı
yetişkinlerin de devletle ilişki kurması, eğitim öğretim faaliyetleriyle ilişki kurması açısından çok büyük bir fırsat. Özellikle taşımalı eğitime geçiş yapıldığında birçok aile bu fırsatı kaybetmiş oluyor. Bütün bunları görmek de çok önemli. Ve köy okulları kapatılırken bütün bunları hakikaten göze almak ya da bütün bu değerlerin kaybedilmemesi için ne yapılabileceğini de planlamak lazım. Bu nedenle işte köy okulları kapatılırken, taşımalı eğitime geçilirken, birleştirilmiş sınıf ve taşımalı eğitim arasında bir tercih yapılacağı zaman bütün bunların göz önünde tutulması çok önemli. Bir köyde köy okulu kapatılsın mı, kapatılmasın mı? Birleştirilmiş sınıfta mı eğitim yapılsın yoksa taşımalı eğitime mi geçilsin? Kararları verilirken hem yereldeki koşulları göz önünde bulundurmak çok önemli. Hem de gerçekten köy okulunun eğitim ötesindeki değerlerinin de farkında olmak çok çok önemli. Bütün bunlara dikkat edilerek karar verildiğinde aslında birleştirilmiş sınıfta eğitim sisteminde, taşımalı eğitim sistemi de oradaki çocuklar için ideal eğitim sistemi olabilir ve köydeki çocuklara nitelikli eğitim ulaştırmamızın bir aracı olabilir. Moda olarak köy okullarındaki bu fırsatları gerçekten çok önemsiyoruz. Çünkü evet köy okullarında birçok sorun var ama fırsatlara odaklandığımızda bu fırsatlardan en iyi şekilde nasıl faydalanabiliriz diye baktığımızda aslında o saydığımız birçok sorunun da çözülmesinin mümkün olduğunu görüyoruz.